Merhaba. Bugün bu sevimli eldivenlerin yapımını paylaşacağım. Baş parmağını örmeden de kullanabileceğimiz eldivenimizin yapımında 3,5 numaralı tığ kullandım. Ve yine ipim de 3,5 numaralı tığla örülebilecek kalınlıkta bir ip. Bu tatlı eldivenleri beğendiyseniz bir kalp bırakmayı unutmayın. Kolay gelsin. Bilek bölümünü sonradan öreceğimiz eldivenimize başlarken elimizin başlangıç noktasını baz alıp zincir sayımızı bu genişliğe göre çekiyoruz. Çok sıkı veya çok bol olmayacak şekilde zincirimizi çekiyoruz. Ben toplamda 32 zincir çektim. Zinciri çektikten sonra diğer ucuna batıp sık iğne yaparak iki ucu birleştiriyoruz. İki ucu birleştirdikten sonra bir zincir çekiyoruz ve örgünün arka bölümünü çevirerek göstermiş olduğum zincirlerin ortasından batarak fazla ipimizi de tığımızın üzerine aldıktan sonra sık iğne yapıyoruz. Sırayı örgünün arka yüzündeki her zincire bir sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Yani zincirin ön yüzünde değil de arka tarafını çevirerek sık iğnelerimizi arka bölümüne uyguluyoruz. Sıra sonuna kadar örgünün arka bölümünde her zincire bir sık iğne yaparak ilerliyoruz. Sıra sonunda da ilk sık iğnenin tepesine batıp iki ucu birleştiriyoruz. İki ucu birleştirdikten sonra bir zincir çekiyoruz. Ve şimdi desenimizi uygulamaya başlayacağız. İlk sık iğnenin tepesine ortasından batıp bir sık iğne yapacağız. İlk sık iğnemizi yaptıktan sonra başlangıç noktamızı belirlemek için ayracımızı takıyoruz. İkinci sık iğneye bu kez ön alttan batarak sık iğne yapacağız. Birinci sık iğnemizi ortasından batarak sık iğne yapmıştık. Bu kez ön alttan batıp sık iğnemizi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu iki işlemi tekrarlayacağız. Yani sık iğneye önce ortasından batıp bir sık iğne yapacağız. Ardından hemen yanındaki sık iğneye ön alttan batıp bir sık iğne yapacağız. Sıra sonuna kadar sık iğnelerin tepesini önce ortadan batıp bir sık iğne yapıyoruz. Ve ardından hemen yanındaki sık iğneye bu kez ön alttan batıp bir sık iğne yaparak ilerliyoruz. Sıra sonunda bir zincir çektikten sonra örneğin yönünü değiştireceğiz. Bir önceki sırada ilk sık iğnenin tepesine ortadan batarak sık iğne yapmıştık. Örneğimizin yönünü değiştirmek için bu kez ilk sık iğnemize ön alttan batıp sık iğne yaparak sıramıza başlıyoruz.
İkinci sık iğnenin tepesine bu kez ortasından batıp bir sık iğne yapıyoruz. Üçüncü sık iğnenin tepesine birinci sık iğnede yaptığımız gibi ön alttan batıp bir sık iğne yapıyoruz. Ve dördüncü sık iğneye de ortasından batıp bir sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar her sık iğnenin tepesine başlangıçta olduğu gibi önce ön alttan batıp bir sık iğne yapıyoruz. Ve ardından hemen yanındaki sık iğnenin tepesine ortadan batıp bir sık iğne yaparak ilerliyoruz. Deseni 10 sıra ördükten sonra baş parmak ayrımını yapacağım. Ayracı çıkardıktan sonra bir önceki sırada ön alttan batarak yaptığım sık iğneye bu kez ortadan batarak bir sık iğne yapıyorum. Baş parmak genişliğime göre 6 zincir çekiyorum. Altı zincir çektikten sonra 5. sık iğnenin tepesine örneğin yönüne göre batarak sık iğne yapıyorum. Bir önceki sırada ortadan batıp sık iğne yaptığım için bu kez ön alttan batıp sık iğne yapıyorum. Ve böylece baş parmağımı oluşturmuş oldum. Örneği uygulamaya devam ederek parmağı oluşturduğumuz zincire kadar gelelim. Baş parmağımı oluşturmak için çektiğim 6 zincire 5 sık iğne yapıyorum. Beş sık iğneden sonra örneğin yönüne göre örgüye devam ediyorum. Eldivenin baş parmağını ayırdıktan sonra 9 sıra örneği uygulamaya devam edeceğim. Baş parmağı oluşturan 5 sık iğnenin olduğu yere de örneği uygulayarak devam ediyorum. Sıra başlarında bir zincir çekmeden baş parmağı oluşturan 5 sık iğne dahil toplamda 10 sıra örmüş olacağız.
Baş parmağı oluşturan 5 sık iğne dahil toplam 10 sıra ördükten sonra başlangıç noktasına sık iğne yapıyorum ve bir zincir çekerek örgümü tamamlıyorum. Fazla ipimi iğne yardımıyla sık iğnelerin tepesindeki zincirlerin arasından geçiriyorum. Şimdi bilek bölümünü öreceğiz. Başlangıç noktasına tığımızla batarak ipimizi alıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar batıyoruz. Fazla ipimizi de tığımızın üzerine aldıktan sonra sık iğne yapıyoruz. 2 sık iğne daha yapıyoruz. Toplamda 3 sık iğne yaptıktan sonra yine sık iğne yapar gibi 2 sık iğne arasına batıp ipi alıyoruz. Zincir çekmeden hemen yanındaki sık iğneye batıp yine ip alıyoruz. Toplamda 3 ilmek elde ediyoruz. Tığımıza doladığımız ipi bu 3 ilmeğin içinden geçirerek birlikte örerek kesme işlemi uyguluyoruz. Kesme işleminin ardından 3 sık iğne yapıyoruz. Üç sık iğneden sonra 2 sık iğne arasına batıp ip alıyoruz. İp aldıktan sonra hemen yanındaki sık iğnenin arasına batıp bir ip daha alıyoruz. Toplamda 3 ilmek elde ettikten sonra tığa doladığımız ipi bu 3 ilmeğin arasından geçirerek kesme işlemi uyguluyoruz. Sıra sonuna kadar önce 3 sık iğne yapıyoruz. Örmeden 2 ayrı sık iğneye batarak ip alıyoruz ve ardından elde ettiğimiz 3 ilmeği birlikte örerek kesme işlemi uyguluyoruz. Yaptığımız bu işlemlerle bilek bölümünü daraltmış oluyoruz. Sıra sonunda kesme işleminden sonra bir sık iğne yapıyorum. Başlangıç zincir sayınız eksik veya fazla ise örneği gidişatına göre uygulayınız. İlk sık iğneye batıp bir sık iğne yaparak sırayı tamamlıyorum. 3 zincir çekiyoruz. Tığa ip dolayıp son sık iğne yaptığımız aynı yere batıp ikili trabzan yapıyoruz. Bu aşamadan sonra tığımıza ip dolayarak her iki sık iğne arasına batıp bir kez ikili trabzan yapıyoruz.
Sıra sonunda son ikili trabzanı yaptıktan sonra başlangıçta çektiğimiz 3 zincirin tepesine batarak sık iğne yapıyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Üç zincir çekiyoruz. Tığımıza ip doluyoruz. Çektiğimiz zincirin hemen altındaki trabzana sağ boşluğundan batıp sol boşluğundan tığımızı çıkartıp ip alarak ikili trabzan yapıyoruz. Tığa ip dolayıp ilk trabzana yine sağdan batıp soldan tığımızı çıkartıyoruz. İp dolayıp ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar ip doluyoruz. İlk trabzanın sağ boşluğundan batıp sol boşluğundan tığımızı çıkartıyoruz. Tığa ip alıp ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Sıra sonunda son ikili trabzanı yaptıktan sonra sıra başında çektiğimiz 3 zincirin tepesine sık iğne yaparak sırayı tamamlıyoruz. Bu sırada uyguladığımız işlemleri bir sıra daha uygulayarak eldivenin bilek bölümünü tamamlamış olacağız. 3 zincir çekiyoruz. Tığımızı ip dolayıp zincirin hemen altındaki ikili trabzana sağ ve sol boşluğundan batarak ip alıp ikili trabzan yapıyoruz. Ardından tığımızı ip dolayıp aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Sıra sonunda son ikili trabzanı yaptıktan sonra sıra başlangıcında çektiğimiz 3 zincirin tepesine batıp sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip örgümüzü bitiriyoruz. Bileği tamamladıktan sonra şimdi kulakları öreceğiz. İpimizi daire şekline getirip kısa ipi dairenin içinden geçiriyoruz. Tığı dairenin içinden geçirip ip alıyoruz ve ardından bir zincir çekiyoruz. Ardından tığla dairenin içine batıp ip alarak sık iğne yapıyoruz. Toplamda 6 sık iğne yapıyoruz. Altı sık iğne yaptıktan sonra kısa ipimizi çekerek daireyi kapatıyoruz. İlk çektiğimiz zincire batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İlk sık iğnenin tepesine batıp bir sık iğne yapıyoruz. Ardından aynı yere bir sık iğne daha yapıyoruz. Böylece arttırma yapmış olduk. Yine hemen yanındaki sık iğnenin tepesine 2 ayrı sık iğne yaparak artırma yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde her sık iğnenin tepesine 2 sık iğne yaparak 6 olan sık iğne sayımızı 12 yapıyoruz.
Sıra başında çektiğimiz zincire batıp sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Üçüncü sıramızı da yine ikinci sırada olduğu gibi bir zincir çektikten sonra bir önceki sırada yaptığımız 2 sık iğnenin ortasına batıp bir sık iğne yapıyoruz. Ardından aynı yere batıp tekrar bir sık iğne daha yapıyoruz. Yani her 2 sık iğnenin ortasına batıp 2 sık iğne yapıyoruz. Toplamda yine 12 sık iğne elde etmiş olacağız. Bir zincir çektikten sonra üçüncü sırayı bir kez daha tekrar ederek kulağı tamamlamış olacağız. Yani her 2 sık iğnenin ortasına batıp 2 sık iğne yapacağız. Toplamda 4 sıra örmüş olduk. Sıra sonunda bir zincir çekip örgüyü bitiriyoruz. İpimizi biraz uzun keserek iğneye takıyoruz ve kulağın iç kısmını çevirerek sık iğnelerin arasından geçirip gizliyoruz. Eldiveni giyerek kulakları dikeceğim yeri ayraçlarla belirliyorum. Kulağı ayracı taktığım yere ortalayarak kenardan dikmeye başlıyorum. Kulakları diktikten sonra şimdi burun kısmını yapacağız. İpi daire şekline getirdikten sonra kısa bölümünü dairenin içinden geçiriyoruz. Tığla dairenin içine batıp ipi alarak bir zincir çekiyoruz. Ardından dairenin içine 6 sık iğne yapıyoruz. Altı sık iğneden sonra kısa ipi çekip daireyi kapatıyoruz. İlk zincire batıp sık iğne yapıyoruz. Ve böylece burun kısmını tamamlamış oluyoruz. Sık iğneden sonra bir zincir çekip örgümüzü tamamlıyoruz. Burun için 2 kulak ortasından 3 sıra aşağısını baz alarak dikiyorum.
Eldiven baş parmaksız da çok tatlı duruyor. İsterseniz siz bu şekilde kullanabilirsiniz. Son olarak eldivenin baş parmak çalışmasını yaparak eldivenimizi tamamlayacağız. Baş parmağı çevreleyen 5 zincirin birincisine tığımızla batıp ip alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ardından aynı yere tekrar batıp bir sık iğne yapıyoruz. Daha sonra her sık iğnenin tepesine batıp kısa ipi tığın üzerine aldıktan sonra bir sık iğne yapıyoruz. 5 sık iğneden sonra ara boşluğa 2 sık iğne yapıyoruz. Bu kez parmağın diğer ucunda 5 sık iğnenin olduğu yere yine 5 sık iğne yapıyoruz. Beş sık iğneden sonra ara boşluğa 2 sık iğne yapıyoruz. Sıra sonunda ilk zincirin tepesine batıp iki ucu birleştiriyoruz. Parmağın ilk sırasını sık iğne yaparak tamamladıktan sonra şimdi örneği uygulayacağız. Zincir çekmeden ilk sık iğnenin tepesini ortadan batıp bir sık iğne yapıyoruz. Ardından hemen yanındaki sık iğnenin tepesine ön alttan batıp bir sık iğne yapıyoruz. Ve parmağımız istediğimiz uzunluğa gelene kadar örneği uyguluyoruz. Umarım bu sevimli eldivenleri beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın.